Hepiniz hoş geldiniz. Ege bölgesinin en ünlü tatil cenneti Kuşadası'ndayız. Kuşadası Ege Mahallesi'ndeyiz. Yani tam şehir merkezindeyiz. Bugün çok güzel bir malikanemize geldik. Dört tarafı tamamen kendine ait. Müstakil, kapalı havuzumuz var. 1200 metrekare arsamız var. Üzerinde 668 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olan villamız var. Açıkçası biz bu videoyu çekerken bile ekibimizle birbirimizi kaybettiğimizi söyleyebilirim. Şimdi kısaca fragmanımızı izleyelim. Sonra bu muhteşem malikanemizi birlikte tanıyalım. Malikanemizde hem açık hem kapalı otoparkımız var. Kapalı otoparkımızı birazdan göstereceğim. Şu anda açık otoparkımızın tam önündeyiz. Buraya geldiğiniz zaman elimdeki görmüş olduğunuz kumandaya bastığınız zaman otomatik olarak açılıyor. Buraya minimum 2 tane araç park edebilirsiniz. Bir de şunu da göstermek istiyorum. Burada güvenlik kulübemiz var. Yani eğer ki malikanemizde bir güvenlik isterseniz de burada güvenlik kulübemiz de düşünülmüş ve yapılmış. Hemen yan tarafına baktığımız zaman bu kısımda da yaya girişimiz var. Eğer ki yaya olarak bir misafir gelmek isterse de bu kısımda bir kapımız var. Kapımızdan giriş yapabiliyor. Burası villamızın tam giriş kısmı, yani çelik kapı tam karşı tarafında. Burada araç otoparkımız var. Bu villamız oldukça büyük. Gerçekten çok büyük bir villa burası. 668 metrekare brüt kullanım alanımız var kapalı olarak. 1200 metrekarede arsamız var burada. Biz bile çekim yaparken ekibimizle birbirimizi kaybettik açıkçası. Şimdi detaylı olarak tanıyacağız. Araç otoparkımızı gösterdim. Hemen malikanemizin giriş kısmına geliyoruz. Tabi birazdan size malikanemizin bahçesini de gezdireceğim. Oldukça büyük bir bahçemiz var ve bahçemizin içerisinde de şelaleler var. Bunları size göstereceğim birazdan. Giriş kısmımıza geldiğimiz zaman hemen dış cephede ahşap görünümlü seramik kullanıldığını görüyoruz. Tabii bu villamız gerçekten çok donanımlı, çok full bir villa. Hem teknolojik hem de gerçekten hani her anlamda full. Birazdan zaten bütün detaylarını göreceğiz. Sanıyorum bu videoda biraz uzun olabilir çünkü çok fazla detay var. Anlat bu malikanemizi bitiremeyeceğiz. Giriş kısmımızda çok güzel şık bir ışıklandırmamız var. Buradan giriş kapımıza geldiğimiz zaman oldukça görkemli ahşap görünümlü bir çelik kapımız olduğunu görüyoruz. Oldukça da geniş bir hacme sahip. Bu alanda çok güzel düşünülmüş, yani üzeri kapalı. Örnek veriyorum, buraya geldiğiniz zaman hani herhangi bir yağmur, güneş buraya almıyor. O yüzden kapıya da zarar vermiyor. Kapalı bir alan tercih edilmiş burada. Hemen malikanemizin bu çok güzel kapısını açıp içerisini yavaş yavaş tanımaya başlayalım. Malikanemizin giriş kapısından şu an girdik. Ancak size önemli bilgiler vermek istiyorum. Burası 1200 metrekare arsa içerisinde, biraz önce size söylemiştim. 668 metrekare de buranın kapalı kullanım alanı var. Şöyle bodrum katta 242 metrekare kullanım alanımız var. Zemin katımızda, yani bu kat 172 metrekare. Bir üst kata çıktığımız zaman da 253 metrekare kullanım alanına sahip bu 3 katlı malikanemiz. Şu anda giriş kapısından girdiğimiz zaman hemen yerlere bakıyorum.
Burada yerde seramiğimiz var. Desenli bir seramiğimiz var. Bunun üzerinde balıklarımız var ve hareket edebiliyor. Tabii siz isterseniz istediğiniz gibi bir animasyon da burada dilerseniz uygulayabiliyorsunuz. Hatta isterseniz bir fotoğraf, bir video bile buraya yansıtabilirsiniz. Sağ tarafımda üstümde bir sinevizyon var ve buraya yansıtıyor. Yerde de çok güzel bir görüntü olduğunu söylemeliyim size. Malikanemizin de asansörü burada yer alıyor. Bu da çok güzel düşünüldüğünü söyleyebilirim. Çünkü böyle büyük villalarda ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu kısma geldiğimiz zaman burada akıllı ev sistemimiz var. Akıllı ev sistemimizle burayı kontrol edebiliyorsunuz. Sağ tarafıma baktığımız zaman bu bölümde ayakkabılığımız var ve ayakkabılığımızın yani iki taraflı sağlı sollu ortasında da ayakkabınızı giyebilmeniz için de bu bölümde bir oturma alanımız var. Hemen tavanlara bakıyoruz. Tavanlarımıza baktığımız zaman da şık bir görsel kullanılmış. Burada güzel bir aydınlatması olmuş. Sol tarafıma baktığımız zaman burada merdivenimiz var. Merdivenden alt kata indiğimiz zaman çok güzel sürprizler bizi karşılıyor. Oraya birazdan geleceğim. Şimdi salona geçmek istiyorum. Salona geçerken burada çok güzel sürgülü bir kapımız var. Salonun içerisine girdiğimiz zaman yerlere bakıyorum. Yerlerde parke kullanılmış. Tavanlara baktığımız zaman ahşap tercih edilmiş ve LED havuz sistemi kullanılmış. Burada da çok şık, çok görseli güzel bir avize tercih edilmiş ve size burada ince bir detaydan bahsetmek istiyorum. Bütün duvarlarımızda kaplamalar var. Bu kaplamalarımız tamamen bu çelik kapıların üzerindeki malzemelerden ve arkasında kalın straforlar var. Dolayısıyla burada çok güzel bir ses yalıtımı var. Bu tarafa geçtiğimiz zaman da hemen bu bölgede de göstereceğim. Yani duvarın hem önünde hem arkasında bu malzemeler kullanılmış ve iki taraflı straforlar var. Üzerinde de bu malzeme tercih edilmiş. Dolayısıyla bu villamızda çok güzel bir ses yalıtımımız var ve dikkat ederseniz bütün duvarlarımızda bu malzemeden kaplı. Hemen salona tekrar geri dönmek istiyorum. Salona geldiğimiz zaman burada çok güzel ve benim şu ana kadar görmüş olduğum en büyük burada şömine diyebilirim size. Gerçekten de büyük bir şömine tercih edilmiş. Üzerinde siyah mermer tercih edilmiş ve üst tarafında da bu bölümde de menfezimiz var. Buradan da sıcak hava üflüyor. Televizyon ünitemiz de hemen karşı bölümünde yer alıyor. Bu bölümde de televizyon ünitemiz var. Televizyonunuzu buraya monte edebilirsiniz. Burada da çok güzel doğal taşlar tercih edilmiş. Burada internet kablosu, uydu ve iki tane de prizimiz burada barındırılmış. Alt tarafına baktığımız zaman da bir priz ve bir internet kablosu olduğunu görüyoruz bu bölümde. Sağ tarafıma baktığım zaman da burada VRF sistemi, klima sistemi var. Havalandırmalı klima sistemi var. Yani duvarda herhangi bir klima görmüyorsunuz. Havalandırma sistemli ve bunların kontrollerini, ayarlarını bu bölümdeki cihazlardan yapabiliyorsunuz. Derecelerini ayarlayabiliyorsunuz. Sağ tarafıma geldiğim zaman da sağ tarafımda da yine bir televizyon ünitesi daha tercih edilmiş. Tavana baktığımız zaman da burada çok şık, güzel bir avize tercih edildiğini söylemek istiyorum ve merak ediyorum bu salonumuz kaç metrekare? Bu arada havalandırmaları şu şekilde göstereyim. İki tane burada havalandırmamız var ve şu bölümde iki tane de karşı üst bölümünde havalandırmamız mevcut. Hemen açalım bakalım lazer metremizde bu salonumuz kaç metrekare kullanım alanına sahipmiş. Evet. Yaklaşık 55 metrekare kullanım alanına sahip olan, net kullanım alanına sahip olan bir salonumuz var. Ve ben merak ediyorum bakalım tavan yüksekliğimiz ne kadar? Yaklaşık 6 metre 10 santim burada tavan yüksekliğimiz var. Yani bu da buraya oldukça ferahlık kattığını söyleyebilirim. Üst tarafında şu şekilde gösterelim. Büyük bir cam var. Üzerine tekne görseli de yapılmış. Şöminenin sağ ve sol tarafına baktığımız zaman da ön tarafımızda kapalı yüzme havuzu olduğunu görüyoruz. Şimdi birazdan o bölüme geçeceğiz. Ancak o bölüme geçmeden önce burada bir alanımız daha var. Şu an bunu kapatayım. Koridordan devam edelim. Oradan bakalım alt katımızda yani zemin katımızda başka nelerimiz varmış. Koridorumuz tekrar geldiğimiz zaman da bu bölümde büyük bir dolabımız var. Sol tarafında ayakkabılık, sağ tarafında ayakkabılık, orta bölümünde ise ceketinizi asabileceğiniz bir portmantomuz var. Alt kattaki lavabomuza giriş yaptığımız zaman bu bölümde Hilton lavabomuz var ve bataryaya baktığımız zaman da burada Hansgrohe tercih edildiğini görüyoruz ve genelde biliyorsunuz müteahhitler çok fazla bu markayı kullanmazlar çünkü çok pahalı bir üründür. Ve hemen yan tarafına geldiğimiz zaman da bu bölümde gömme rezervuarlı bir tuvalet
tuvalet olduğunu görüyoruz. Sağ tarafındaki bölüme geldiğimiz zaman da burada dolabımız var. Dolabımızın altında çamaşır makinesi için bir yer ayrılmış. Bu bölüme geçtiğimiz zaman da bu bölümde bir duş yerimiz var. Oturmak için yer yapılmış. Sağ tarafında burada bir niş alanı bırakılmış. Nişlerde oldukça burada çok güzel bir manzara, doğal bir manzara tercih edilmiş. Şampuanlarınızı buraya koyabilirsiniz. Bu bölüme baktığımız zaman da yağmurlama sistemli ankastremiz mevcut. Hemen yan tarafa geçmek istiyorum. Lavabomuzdan çıkıp hemen sağ tarafa döndüğüm zaman da şu detayı da göstermek istiyorum size. Burada çok farklı bir menteşe sistemi kullanılmış ve bu menteşe sistemleri oldukça pahalı ürünler. Dolayısıyla belki yani kapıdan bile pahalı diyebilirim size. 3 tane menteşemiz var ve menteşelerimiz şu şekilde kapattığımız zaman gizli menteşe, yani görünmüyor. Burada da camlı bir kapı kullanılmış. Kapı tercih edilmiş. Girer girmez hemen benim sağ tarafımda bir sebilimiz var. Sebilin yan tarafında kahve makinemiz de buraya konumlandırılmış ve altında da dolabımız var. Hemen bu karşı bölüme geldiğim zaman da bu bölümde büyük bir burada tezgah alanımız ve evyemiz var. Burada 2 tane ocağımız var. Bir tanesi elektrikli, bir tanesi karşı tarafında gazlı olarak tercih edilmiş ve burada Franke'nin aspiratörü tercih edilmiş. Baktığımız zaman da isterseniz burayı kapatabiliyorsunuz. Kumandası var. Kumandasına bastığınız zaman da aspiratör bu şekilde yukarıya doğru çıkıyor ve kapanıyor. Dilerseniz tekrardan kumandaya basıp açabiliyorsunuz. Hemen bu bölümümüze bakalım. Bu bölümümüze geldiğimiz zaman da burada çift kapaklı bir buzdolabı yeri tercih edilmiş. Yani oldukça geniş bir depolama hacmine sahip. Alt tarafı buzluk olarak tercih edilmiş. Tabi diyeceksiniz ki bu villa çok büyük ve buzdolabı oraya yeterli mi? Tabii ki de yetmeyebilir. Eminim birazdan göstereceklerime siz de şaşıracaksınız. Çünkü gerçekten de ben bu villada çok şaşırdım ve gezdikçe hala daha şaşırmaya devam ediyorum. Hemen sağ tarafımızdaki bölüme baktığımız zaman da bu bölümde fırınımız yer almış. Fırınımızın hemen yan tarafında da bulaşık makinemize yer verilmiş. Bu bölümde evyemiz var. Evyemizin hemen sağ tarafında da kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bu bölümde bataryamız ve evyemiz konumlanıyor. Açıkçası bunlar da çok güzel olmuş. Yani burada niş alanları bırakılmış. Mutfak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yine burada da niş alanımız mevcut. Dışarıya buradan görebiliyoruz. Buradan çok güzel doğa manzaramız var. Tabii burada ayrıca çok güzel bir deniz manzarası da var. Birazdan göstereceğim size. Burada çok güzel bir doğa manzaramız var ve dış cepheye baktığımız zaman bütün pencerelerin hepsi alüminyum olarak tercih edilmiş. Biliyorsunuz alüminyum malzemeler daha pahalı oluyor. Ve camın içerisinde de jalüzi var. Şu şekilde göstereyim size. Yani buradan şu şekilde jalüziyi açıp kapatabiliyorsunuz. Sağ tarafına baktığımız zaman yine bu bölümde de aynı şekilde bir penceremiz de bırakılmış. Hemen ocağımızın altına baktığımız zaman da kaşıklıklarımız burada yer almış. Ve bu bölüme geçmek istiyorum kısaca. Burada ekstra bir kilerimiz var. Yani mutfak kilerimiz var. Bunun içerisine girdiğimiz zaman da bu bölümde yine bir tane daha buzdolabımız var. Bu buzdolabında da hani fazla yiyeceklerinizi burada barındırabilirsiniz. Sol tarafına baktığımız zaman sağlı sollu iki tarafında 4 tane toplamda priz var. Alt tarafında çekmece ve dolaplarımız var. Üst tarafında da dolaplarımız mevcut. Yani şu şekilde söyleyeyim size. Eğer ki aracınızla geldiyseniz ve alışveriş yaptıysanız, biraz önce evimizin ilk giriş kısmından girdiğimiz zaman yani aracınızı şu karşıya park ediyorsunuz ve daha sonrasında eşyalarınızı bu bölüme içeriye getirebiliyorsunuz. Yani bu bölümden içeriye getirebilirsiniz. Çok da kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Hemen kapatalım kapımızı ve sunumumuza kaldığımız yerden devam edelim. Tabi burada da bir tane kapımız var. Kapıyı da göstermek istiyorum hemen. İsterseniz burayı kilitleyip bu şekilde de kullanabilirsiniz. Karşı bölüme geçtiğimiz zaman karşı bölümümde bir tane daha ocağımız var. Burada bir tane daha gazlı ocak tercih edilmiş. Üst tarafında Franke'nin aspiratörü tercih edilmiş ve hemen bu bölüme baktığımız zaman da burada bir niş alanı görüyoruz. Alt tarafında da mutfakta burada çok güzel şık 3 tane çekmece tercih edilmiş. Tavanlara baktığımız zaman tavanlarda yine ahşap görüyoruz. LED havuz sistemi görüyoruz. Benim tam karşı tarafımda alarm sistemimizin sensörünü görüyoruz. Ve bu bölümde klimamızın havalandırma yeri var. Burada da klimanın bütün iç ve dış cihazların hepsi takıldı. Siz burayı satın aldığınızda hiçbir şekilde cihazlarla uğraşmayacaksınız. Çünkü tam full donanımlı olarak burayı satın alıyorsunuz. Hemen bu bölümümüze baktığımız zaman da burada ufak tefek atıştırmalıklarınızı yapabileceğiniz, yani bu villa özelinde söylüyorum, 4 kişilik burada bir yemek masamız var. Hemen arka tarafına baktığımız zaman da bu bölümde bir televizyon ünitesi yeri olduğunu görüyoruz. Ve prizlerimize baktığımız zaman burada bir tane prizimiz, yan tarafında uydumuz, yan tarafında da internet kablosu burada bırakılmış. Yerlere baktığımız zaman da açık, üzeri gri antresit
damarlı, hareketli bir seramik olduğunu görüyoruz. Bu bölümden hemen kısaca dışarıyı da göstermek istiyorum. Yani bu mutfakta şöyle sayayım size. Burada salona açılan bir tane kapımız var. Bunu da göstermedim. Gerçekten dediğim gibi bu villa çok güzel ve anlat bitmiyor. Salon alanına da bu şekilde çıkabiliyorsunuz. Yani size kısaca şöyle söyleyeyim. Bu villamızda mutfakta hemen sayıyorum. Bir tane kiler kapımız var. Bir tane ana giriş kapımız var. 2. Bir tane de salon kapımız var. 3. Bir tane de burada ön terasa çıkabildiğimiz kapımız var. Yani toplamda 4 tane mutfakta kapı var. Ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Gerçekten de çok kullanışlı olduğunu söyleyebilirim size. Dış cepheyi incelediğimizde dış cephede traverten mermer tercih edildiğini görüyoruz ve bunlar oldukça kaliteli ve pahalı ürünler. Bu bölüme baktığımız zaman da bu bölümde grill yani bir barbekü yerimiz var. Üst tarafında burada barbekünüzü yapabilirsiniz. Alt tarafını da işte kömürlerinizi de bu alanda barındırabilirsiniz. Bu bölüme çıktığımız zaman da oldukça büyük bir teras görüyoruz burada. Yani gerçekten teras buradan boydan boya ve şu şekilde de gidiyor. Yani hem burada bir girintisi var hem de ileride bir girintisi var. Yani oldukça çok büyük bir teras burada bizi karşılıyor. Hemen sol tarafa gelmek istiyorum. Sol tarafta aracımızı park ettiğimiz bölümün hemen ön tarafında bir tane kamerayı alanımız var. Bu kamerayı alanımızda açıkçası böyle ilk defa görüyorum. Çok değişik bir konsepte yapılmış. Bu bölümde masanızı, sandalyenizi bu bölüme koyabilirsiniz. Tabi burada otururken de buradan çok da güzel bir deniz manzarası olduğunu söyleyebilirim. Tabi şu anda kameradan belki az görünüyor olabilir ama gözümüzde buradan gayet net bir şekilde görebildiğimizi söyleyebilirim. Ve bu bölümde ise yani bahçe duvarlarında ise yine traverten mermer kullanılmış ve alt bölümünde de bu kısımda ise cam tercih edilmiş. Yani bu villanın dış cephesinde oldukça taş detayları çok fazla ve gerçekten çok pahalı malzemeler tercih edilmiş bu villamızda. Bu villamız tabii Kuşadası'nın en kaliteli, en büyük, en donanımlı villası. Biliyorsunuz ben lüks ve özel havuzlu villaları geziyorum ve gerçekten böyle bir villayı Kuşadası'nda ilk kez gördüm diyebilirim size. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Terasımıza geldiğimiz zaman hemen ön tarafında havuzumuz var. Havuzumuzun hemen bu baş kısmına baktığımız zaman da burada bir jacuzzi yerimiz var. Jacuzzi'nin yan tarafında çocuk havuzumuz var. Çocuk havuzunun yan tarafında da burada büyük bir yetişkin havuzumuz var. Yaklaşık olarak da burada 100 metrekareye yakın kullanım alanına sahip olan üzeri kapalı bir havuzumuz var. Tabii size drone görüntülerinden de görüyorsunuzdur sanıyorum. Ek görüntülerden de görüyorsunuzdur. Havuzun üst kısmı da açılıp kapanabiliyor. Yani kumandası var ve kumandasına bastığınız zaman da havuzun üstünü kapatıp açabiliyorsunuz. Yani isterseniz yazlık olarak, isterseniz de kışlık olarak bu havuzu kullanabilirsiniz. Oldukça kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Tabii ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum size. Bu havuzumuzda ısıtma sistemi var. Birazdan size göstereceğim. Yani motor dairesine gideceğiz. Bahçeleri gezeceğiz. Ancak onları en son göreceğiz. Çünkü evimiz çok büyük. Gez bitmiyor. Şimdi alt katımızda bir tane yatak odamız var. Onu gezelim. Koridordan devam edelim. Ve alt katımızdaki yatak odasını birlikte görelim. Tekrardan koridorumuza geldik. Sağ tarafımızda mutfağımız vardı. Burada salonumuz vardı. Ve tam karşı bölümümde de burada bir yatak odamız var. Geçerken hemen burada manzaralı güzel bir niş alanı görüyoruz. Bu arada kapıları dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ancak burada çok güzel, çok şık bir kapı kullanıldığını düşünüyorum. Yani gerçekten çok kaliteli olduğunu da ellediğiniz zaman görebiliyorsunuz. Yatak odamıza geldiğimiz zaman burada güzel şık bir yatak başlığı tercih edilmiş. Yerlerde parke tercih edilmiş. Bu bölüme baktığımız zaman da televizyon ünitesi yeri olarak tercih edilmiş bu bölüm. Yan tarafında ise bu bölümünde de makyaj aynası olarak kullanabileceğiniz bir alanımız var. Üstünde de şu şekilde ışıklandırmaları var. Tam karşı bölümümüze geldiğimiz zaman da burada hemen bir giyinme odamız olduğunu görüyoruz. Sağlı sollu dolaplarımız var ve burada oturabileceğiniz de bir alan var. Hemen bu bölüme geldiğimiz zaman da bu bölümde bir tuvalet ve duş yerimiz var. Yani alt kattaki yatak odamızın bile hem giyinme dolabı var hem de burada tuvalet ve banyosu olduğunu söyleyebilirim. İçerisine girdiğimiz zaman da yine Hans Grohe olarak bataryaların tercih edildiğini görüyoruz. Bu bölümde evyemiz var. Hilton lavabomuz var. Bu bölümde de bir duş yerimiz var. Duş yerimiz de oldukça burada geniş görünüyor. Görüyorsunuz. Yani iki elimi de açıyorum ve hiçbir şekilde değemiyorum. Şu şekilde durduğum zaman da şuradaki genişliği görebiliyorsunuz sanıyorum. Bu bölümde yağmurlama sistemli bir burada ankastremiz var. Tavana baktığımız zaman çok güzel
şık bir görsel tercih edilmiş burada. Bu kısımda dışarıya açılan bir havalandırma penceremiz var ve bu bölümde de niş alanımız yer alıyor. Yine koridora çıkalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Yatak odamızın içerisine geldiğimiz zaman da hemen karşı bölümde yine terasa çıkıyoruz. Yani yatak odamızdan da biraz önceki çıkmış olduğumuz terasımıza geliyoruz ve şu ince detayı da size vermek istiyorum. Burada bunun tavanları da açılıyor. Biliyorsunuz biraz önce anlatmıştım. Havuzun üstündeki tente seyyar açılıp kapanabiliyor. Elektrikli ve ışıklandırmalı. Ve şu bölümde de bir tane daha tentemiz var. Buradaki tentemizde yine kumandalı açıp kapatabiliyorsunuz. Ayrıca bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. Burada bir teras alanımız var. Terasımıza baktığımız zaman da terasta da yine bir klima ünitemizin olduğunu görüyoruz. Yani tavandan ısıtmalı ve soğutmalı olarak tercih edilmiş Mitsubishi Heavy kullanılmış. Burada bir klima yerimizde barındırılmış ve karşı bölümümüze baktığımız zaman da burada çok güzel bir bahçemiz var. Bahçe kullanımımız var. Bahçemizin içerisinde de burada bir kameraya alanımız var. Zaten diğer kameraya alanımızı size göstermiştim. Dışarıda tabi bahçemiz devam ediyor. Yani bahçemiz bununla sınırlı değil. Burada 1200 metrekare arsamız var ve birazdan gezmeye devam edeceğiz. Ancak şu anda kaldığımız yerden devam edelim. Bu teras alanına geldiğimiz zaman da şu detayı da vermek istiyorum. Burada etrafında görmüş olduğunuz camların hepsi açılır ve kapanır. Yani burayı hem havuzu yazlık ya da kışlık olarak kullanabilmeniz için seyyar, isterseniz katlanıyor bunlar. Yani sürgülü ve açılıyor. Dilerseniz de buradaki terasımız da aynı şekilde. Şu şekilde göstereyim. Böyle bu şekilde komple teras alanımızda açılıyor. Yani burası isterseniz yazlık, isterseniz kışlık olarak da bu malikanemizi tercih edebilirsiniz. Zemin katımızdan anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi üst katımıza geçelim. Şu anda üst katımıza çıkıyoruz. Tabii üst kata çıkmadan önce size bir detay daha vermek istiyorum. Burada merdivenlerde bir fotoğraf görüyorsunuz. Ve bu fotoğraf bir bütün. Basamaklardan çıkarken bir bütün olan fotoğrafı basamaklarda görebilirsiniz. Yani bu kısımda da basamakların aralarında çok güzel bir görselimiz var. Doğal bir görselimiz var. Bu görselde bir fotoğrafı oluşturuyor. Komple lambaları kapattığınız zaman da çok güzel, anlamlı bir tablo ortaya çıktığını görmek mümkün. Şu anda üst katımıza çıkarken burada yüksek bir galeri boşluklu bir merdiven alanımız var. Burada bir güzel bir görüntü var ve buradan niş alanı tercih edilmiş. Yine biraz önce aşağıda gösterdiğim gibi sol ve sağ tarafında da yine bu çelik kapıların üzerinde kullanılan malzemelerden kullanılmış. Tabi bunların aralarında straforlar var ve dışarıdan içeriye, içeriden de dışarıya ses geçirmesi mümkün değil. Burada bir penceremiz olduğunu görüyoruz. Burada aydınlatma lambalarımız var. Yine merdivenlerden çıkarken burada güzel bir görüntüyü oluşturan resimlerimiz var. Üst kata çıktığımız zaman üst katımızın hemen bakalım. Buranın kullanım alanı kaç metrekareymiş? Biraz önce aşağıda söylemiştim. Burası birinci katımız, 253 metrekare kullanım alanına sahip burası. Bu bölümde bir balkonumuz var. Hemen kısaca balkonu gösterelim size. Balkon alanımıza geldiğimiz zaman karşı tarafında çok güzel bir doğa manzarası var. Yeşil ve dağ görüyoruz bu bölümde. Koridorumuza geldiğimiz zaman koridorumuzda hemen karşı bölümünde bir niş tercih edildiğini görüyoruz. İçerisi güzel bir görsel barındırmış. Tavanlara baktığımız zaman yine güzel görsellerimizi görüyoruz. Burada asansörümüz var. Bu bölümde aşağıda da göstermiştim zaten. Ancak burada benim çok beğendiğim bir alan var. Bunu da göstermeden geçmek istemiyorum. Bu bölümümüze giriş yaptığımız zaman da burada bir çamaşır odamız var. Yani aşağıda bir çamaşır makinesi için bir alan bırakılmıştı. Onu size göstermiştim. Ancak burada bir çamaşır odamız var. Bu bölümde çamaşır yıkama ve çamaşır kurutma makinesi yer alıyor. Burada bir evyemiz var. Evyemizin yan tarafında da bir buzdolabımız daha var. Yani şu ana kadar toplamda 3 tane buzdolabı gördük biliyorsunuz. Tabii daha da görebiliriz. Sürprizler sizi bekliyor. Daha devam edeceğiz. Yani gerçekten bu villayı gez ben bitiremedim. Çok güzel, çok muhteşem düşünülmüş bir villa. Bu arada bu villamızın fiyatı içinde yorumlar ve açıklamalar kısmına bırakmış olduğum linkten fiyatına ve diğer bilgilerine ulaşabilirsiniz. Böyle güzel videolar çekmemi istiyorsanız da kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin. Paylaş butonundan videomu sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Koridorumuza geldiğimiz zaman sağ ve sol tarafında olmak üzere uzun bir bölüm var burada. Hemen sağ tarafındaki bölüme geçmek istiyorum. Sağ tarafıma geçerken burada biraz önce aşağıda göstermiştim size. Yüksek bir tavan olduğunu söylemiştim. Burada çok güzel şık bir avize tercih edilmiş. Galeri boşluklu ve biliyorsunuz hemen şu kısımda bir mutfağımız vardı. Salonumuz vardı. Tam orta kısmında da
galeri boşluklu güzel bir alanımız var. Bu alanda da yemek masasını tercih edebilirsiniz. Bu katımızda sol tarafta burada bir niş yeri bırakılmış. Güzel bir deniz manzarası, gün batımı deniz manzarası düşünülmüş. Devam ediyoruz ve devam ederken yine aynı şekilde duvarlarda ısı ve ses yalıtımı olduğunu görüyoruz. Kaplamaların olduğunu görüyoruz. Yatak odamıza geldiğimiz zaman da yatak odamızda yerlerde parke tercih edilmiş. Burada havanda yatak başlığımız var. Yatağımız bu kısımda yer alıyor ve şu anda ben buradan denizi çok güzel full görebiliyorum. Bu malikanemizden de çok güzel bir manzara var. Bu manzarada da uyanmak bir başka olur diye düşünüyorum. Bu bölüme geldiğimiz zaman burada bir makyaj yerimiz var. Makyaj aynamız var. Dolaplarımız var. Sol tarafıma baktığım zaman burada niş alanlarımız var. Bu içeriye gömme olarak tercih edilmiş. Ve burada biliyorsunuz gerçekten hiç masraftan kaçınılmamış. Açıkçası hani burada bile normal bir sıva boya yapılmamış. Buraya bile traverten mermer kaplanmış. Yani oldukça bu villa yani gerçekten de hiçbir masraftan kaçılmadığını söyleyebilirim size. Burada bir balkonumuz var. Hemen balkonu ben size şu şekilde göstermek istiyorum. Balkona çıktığımız zaman da burada mis gibi bir hava var. Tabi burada yüksekteyiz, deniz seviyesinden yüksekteyiz. Çok güzel deniz manzaramız var ve buradan İzmir tarafını görebiliyoruz. Yani Ahmet Bey ile İzmir tarafını görebiliyoruz. Karşı bölümünde güzel doğa bir manzaramız var ve balkonumuzun da duvarlarında yine traverten taş kullanıldığını görüyoruz. Bu arada dışarıya açılan bütün kapı pencerelerin hepsinde şu şekilde sinekliklerimiz var ve alüminyum pencerelerimiz var. Bununla birlikte de bu kısımda elektrikli panjurlarımız da buraya takılmış vaziyette. Siz buraya geldiğinizde evi bu görmüş olduğunuz gibi satın alacaksınız ve eşyalarınızı satın alıp buraya yerleşebilirsiniz. Bu arada burada da klima sistemimizin havalandırma yeri var. Burada göstermek istiyorum size. Bu bölümümüzde bir girişimiz var. Burada bir oturma yerimiz var. Sağ ve sol tarafında dolaplarımız var. Tabi bu bölüme ayakkabılarınızı koyabilirsiniz. İçeriye girdiğimiz zaman da bu kısımda bir evye yerimiz var. Evye Bien marka kullanılmış. Bataryalarda Hans Grohe kullanılmış. Karşı bölümünde aynamız var. Üstünde güzel bir ışıklandırmamız var. Tavanlara baktığımız zaman güzel ışıklandırmalı bir görsel kullanılmış ve yerlere baktığımız zaman da parlak seramikler kullanılmış. Burada gömme rezervuarlı tuvaletimizin üstünde bir niş alanımız var. Kapının arkasında Hans Grohe'nin havluluğu var ve sol tarafıma geldiğim zaman da bu bölümde oldukça büyük bir duş yerimiz var. Yağmurlama sistemi olarak tercih edilmiş. Tavanda ışıklandırmamız var. Bu bölümde nişimiz var. İçerisi tabii güzel bir deniz altından çok güzel bir görsel alınmış burada. Bu tarafa baktığımız zaman da buradan dışarıyı görebiliyoruz. Buradan da güzel bir doğa manzaramız var ve bu bölümde de bir penceremiz olduğu için de burayı çok rahat bir şekilde havalandırabilirsiniz. Duş yerimizden çıktığımız zaman sol tarafındaki bölümde bir giyinme odamız var. Bu bölümde sağlı sollu iki taraflı giyinme dolaplarımız var. Burada da kadife tercih edilmiş. Oturma yerimiz var. Çekmece bölümümüzde burada yer alıyor ve burada da penceremiz var. Buradan da dışarıyı rahatlıkla görebilirsiniz. Evet, bu birinci odamızdı. Şimdi ikinci odamıza geçeceğiz. Koridorumuza çıktık tekrardan. Tavanlarda ahşap çita çerçeve kullanılmış ve led havuz kullanıldığını görüyoruz ve burada Nötron marka alarm kullanılmış. Nötron'da biliyorsunuz alarmda gerçekten iyi, başarılılar. Burada sensörü de bu bölümde yer alıyor. Diğer bir yatak odamıza geldiğimiz zaman da içeriye girerken kapımızı görüyoruz ve kapımızın oldukça değişik bir mimarisi olduğunu görüyoruz. Girer girmez hemen kapımızın arka bölümünde bir oturma yerimiz, sağ ve sol tarafında da ayakkabı koyabilmeniz için alanlarımız var. Girişte bu kısımda havalandırma, klima biliyorsunuz havalandırma sistemli ve burada isterseniz ayarını yapabiliyorsunuz. Derecesini ayarlayabiliyorsunuz ve bu bölüm benim çok hoşuma gitti. Açıkçası benim kendi evimde böyle bir alanımın olmasını çok isterdim. Hemen şu şekilde gösterelim. Burada oldukça derin bir giyinme dolabı var. Yani buraya kadar devam ediyor. Tam arkamda bir aynamız var. Sağ ve sol tarafında dolaplarımız var. Oldukça da çok büyük ve gerçekten çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bu bölümde yine bir klimamızın havalandırma sistemi var. Yani klimayla bu bölümü de ısıtıp soğutabiliyorsunuz. Böyle güzel avantajlarımız var. Giyinme odası bölümü
bölümünden sonra odamıza giriş yaptığımız zaman da yerlerde ahşap görünümlü seramikler tercih edildiğini görüyoruz. Tavanda bu bölümde bir yatak başlığı tercih edilmiş. Sol tarafıma baktığımız zaman da iki taraflı burada aynalar var. Altında ve yan taraflarında çekmeceli dolaplarımız var. Bu bölüme baktığımız zaman da bu odamızın klima havalandırmasının da burada tercih edildiğini görüyoruz. Bu odamızın bir tane balkonu var, giyim odası var. Bu arada biliyorsunuz bütün odalarımızda giyinme dolapları, yani giyinme odası ve tuvalet banyolar var. Biraz önce gösterdiğim odaların hepsinde vardı. Şimdiki odamızda da var. Birazdan göstereceğim tuvaleti. Bu odamızın balkonuna çıktığımız zaman da daha büyük bir balkon bizi karşılıyor. Buradan çok güzel bir deniz manzarası var. Yani denizin maviliğini buradan çok net bir şekilde ben görebiliyorum. Umarım siz de bu görüntüyü görebiliyorsunuzdur. Bu bölümden baktığımız zaman da Yunanistan'ı, yani Samos Adası'nı görebiliyoruz. Sisam Adası'nı da buradan görmek mümkün ve bahçemizin içerisindeki palmiye ağaçlarını da görebiliyoruz. Ayrıca ön tarafımızda biliyorsunuz havuz var ve havuz alanınızda eğer üstündeki tenteyi açtığınız zaman da havuzunuzu buradan rahatlıkla görebileceksiniz. Şimdi yatak odamızın içerisinde söylemiştim biraz önce, bir tane tuvalet ve duş alanımız var. Buna da bakalım. Burada biraz daha lacivert mavimsi tonlar tercih edilmiş seramiklerde. Burada yine Hans Grohe'nin bataryası tercih edilmiş ve Bian marka burada evyemiz mevcut. Karşı bölüme baktığımız zaman da bu kısımda aynalı bir Hilton lavabomuz var. Yan tarafında bu bölümde gömme rezervuarlı bir tuvaletimiz var. Üstünde niş yeri var. Burada balıklar tercih edilmiş görselde. Yani hepsinde farklı görseller tercih edilmiş. Açıkçası buradan öneride de bulunmak istiyorum. Müteahhitler genelde bizi çok izliyorlar ve müteahhitlere buradan seslenmek istiyorum. Yani genelde bu tarz yerler yapıldığı zaman tuvaletlere yani biraz özen gösterilmesini istiyorum açıkçası. Çünkü müşterilerin talebi bu yönde. O yüzden burada da bu şekilde ambalajlanmış, yani kullanılmaması için bence çok güzel düşünülmüş. Yani sizin de inşaatlarınız için ve gelecek olan müşteriler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan da seslenmek istedim size. Hemen sol tarafıma geldiğimiz zaman da burada yine geniş bir duş alanı görüyoruz. Yine burada da oturma yerimiz de bu bölümde yer alıyor. Arkamda bu bölümde de çok güzel böyle karlı bir göl manzaramız var. Ağaç, ormanlık manzaramız var. Buraya da şampuanlarınızı koyabilirsiniz. Sağ tarafıma baktığımız zaman da Hans Grohe'nin burada havluluğu da burada yer almış. Şimdi diğer bir yatak odamıza geçelim. Ona da bakalım. Ondan sonra tabii bodrum katımız var, bahçemiz var. Yani ev gez bitmiyor açıkçası. Gerçekten çok büyük, devasa bir villadayız. Şu anda diğer bir yatak odamıza geliyoruz. Diğer yatak odamıza giriş yaptığımız zaman da hemen sağ tarafında giyinme odasının olduğunu görüyoruz. Bu kısma geldiğimiz zaman hemen havalandırma sisteminin, yani klima sisteminin burada yer aldığını görüyoruz ve burada ayakkabılık dolaplarımız ve oturma yerimiz var. Bu bölüme baktığımız zaman da burada gömme rezervuarlı bir tuvalet var. Yine tuvaletler aynı şekilde ambalajlanmış. Üstünde yine deniz altından güzel bir görüntü var bu kısımda. Sol tarafa baktığımız zaman da burada Hilton lavabomuz var. Sağlı sollu dolapları var. Havlu koyabilmeniz için. Bu bölümde yine Bien'in evyesi tercih edilmiş. Yine aynı şekilde Hans Grohe'de burada batarya tercih edilmiş. Bu bölüme geldiğimiz zaman da burada çok büyük bir geniş bir duş alanı var. Burada da çok güzel bir gün batımı ve palmiye ağacıyla güzel bir görsel düşünülmüş. Banyomuzda, duş alanlarımızda oldukça geniş ve kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Burada da siyah çıtalı bir duşakabinimiz var. Tavanlara baktığımız zaman da yine deniz altından bir balık görüntüsü de burada mevcut. Bu bölümden giyinme odamıza geçiyoruz. Giyinme odamıza geldiğimiz zaman da giyinme odamızda yine pencere olduğunu görüyoruz. Buraya havalandırabilmeniz için. Ve karşı tarafında aynalı dolabımız var. Bu bölümde yine aynı şekilde aynalı dolabımız var. Burada da oturabilmeniz için bir alan düşünülmüş. Kapının hemen üst tarafında da klima yeri de burada tercih edilmiş. Buraya da ısıtıp soğutabilmeniz mümkün. Tabii bu villamızda yerden ısıtma sistemimiz de var ve bu bölgede doğalgaz var. Çok rahatlıkla burada kullanabilirsiniz. Yatak odasına geldiğimiz zaman yerde yine parke kullanılmış. Tavanlara baktığımız zaman yatak başlığı burada tercih edilmiş. Bu bölümde yer alıyor. Buradan da yine sabahları uyandığınız zaman da deniz manzarasını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hemen karşı bölümümde şu sol tarafta da bu kısımda bir televizyon ünitesi yeri düşünülmüş. Bu kısma baktığımız zaman da buradan da çok güzel Yunanistan ve Sisam adalarını görebiliyoruz. Ön tarafımızda yine bir balkonumuz var. Balkona çıkalım hemen kısaca.
Balkona çıktığımız zaman da sol tarafımızda bir kameraya alanımız vardı bahçemizde. Bu alanı ve bahçe alanımızı görüyoruz. Bu malikanemiz 3 tane kottan oluşuyor. Bu birinci kotumuz, 2 tane daha kotumuz var. Onlara da bakacağız birazdan. Bu kotumuzda ayrıca bir şelale alanımız da var. Birazdan onu da göstereceğim size. Yani oldukça büyük bir villa, gez bitiremedik. Yani Kuşadası'nda da gerçekten böyle bir villa olmasına açıkçası ben çok mutlu oldum. Yapılmasına çok mutlu oldum. Umuyorum Kuşadası'nda da böyle villalar yapılmaya devam eder. Ve bu bölüme baktığımız zaman da bu bölümde de yine akıllı ev sistemini kontrol edebilmemiz için bir ekran var. Sizi daha fazla heyecanlandırmadan şimdi bodrum katımızı gezelim. Şu anda bodrum katımıza iniyoruz. Yani en alt katımıza iniyoruz. Hemen bakalım burası kaç metrekareymiş. Burası 242 metrekare kullanım alanına sahipmiş. Tabi burada araç otoparkımız var ve birçok özelliğimiz var. Bunları şimdi bakacağız. Bunlardan bir tanesi sanıyorum. Görüyorsunuz şu anda burada bilardo masası var ve tenis masası var aynı şekilde. Yani burada topları ve ıstakaları bile düşünülmüş. Hatta ıstakaların yeri bile düşünülmüş. Hemen şu şekilde gösterelim. Istakaları bu şekilde şuraya koyabiliyorsunuz, yerleştirebiliyorsunuz. Yani her şey hazır. Siz buraya geldiğiniz zaman eşyalarınızı alıp buraya taşınmanız gerekiyor. Tabii bu katımıza da asansör yerimiz var. Yine aynı şekilde biliyorsunuz yukarıda göstermiştim. Asansörle de bu katımıza da gelebiliyorsunuz. Gerçekten de yani ben bu villanın çok donanımlı olduğunu düşünüyorum. Hemen asansörümüzün yan tarafında da burada bir odamız var. Burası da asansörün bakım odası. Yani burada da asansörün bakımı için bir yer ayrılmış bu bölümde. Ve eğer ki siz de bu katta televizyon izlemek istiyorsanız da tabii ki bu da düşünülmüş ve televizyonunuzu bu kısma monte edebilirsiniz. Bu kısımda televizyon ünitesi yeri olarak tercih edilmiş. Masa tenisi de bu bölümde yer almış. Bunun da düşünülmesi oldukça beni mutlu etti. Çok gerçekten donanımlı full bir villa. Yani Kuşadası'na geldiğiniz zaman hatta gelmeden önce benimle randevu yapın. Sonrasında gelelim bu güzel malikanemizi birlikte görelim. Karşı bölüme geçmek istiyorum. Karşı bölüme geldiğimiz zaman da yine burada çok güzel bir alan görüyoruz. Oldukça geniş bir alana sahip. Bu arada bütün kapı pencerelerimizin hepsi plastik değil, alüminyum. Yani oldukça pahalı ürünler. Ve bu katımızda baktığımız zaman duvarlarda burada taş tercih edilmiş. Traverten mermer tercih edilmiş. Televizyon ünitemizin bu bölümde yer aldığını görüyoruz. Yine bu bölüm için bile televizyon ünitemiz yer almış. Bu bölüme baktığımız zaman da sebilimiz var. Burada alt katta da burada sebili de kullanabilirsiniz. Hemen karşı alanıma baktığım zaman da kahve makinesinin de burada yine tercih edildiğini görüyoruz. Ve bunlar satın alınmış sıfır ürünler. Siz geldiğiniz zaman da bunlar da içerisinde satın alıyorsunuz. Yan tarafına baktığımız zaman da burada evye bölümümüz var. Evyenin altına baktığımız zaman da burada kaçıncıydı bu? Galiba 4. buzdolabını görüyoruz. Bu biraz mini olmuş ama bu kat için gayet ideal olduğunu düşünüyorum. Hemen şimdi diğer karşı bölüme geçeceğiz. Çünkü burada otopark var ve daha fazlaları var. Şimdi onları görelim. Şu anda yine bodrum katımızdayız. Bodrum katımızı ısıtıp soğutabilmeniz için bu bölümde klimaların kontrol merkezi var. Ve aynı zamanda burada akıllı ev sistemini kontrol edebileceğiniz bir tabletimiz var. Merdiven alanımızı şu şekilde göstermek istiyorum. Merdiven alanımızda çok güzel bir görsel var ve bu bütün resimler birbirini tamamlıyor. Burada otopark kısmımız var. Otopark kısmını da anlatacağım. Bahçeye geçeceğiz birazdan. Oralara geçmeden önce burada çok güzel alanlar var. Bunu da size göstermek istiyorum. Bu bölümümüze geldiğimiz zaman burada duvarlarda traverten mermer kullanılmış ve sauna alanımızı olduğunu görüyoruz burada. Burada oturma yerlerimiz var. Oturma yerimizden hemen saunamızın içerisine geldiğimiz zaman da duvarda şurada mermer tercih edilmiş. Yine karşı tarafında aynı şekilde. Tavana baktığımız zaman da çok güzel derinlemesine güzel bir görsel var burada. Sauna sobamız da bu kısımda yer alıyor. Saunamızdan çıkarken saunamızın kontrol merkezinde burada olduğunu görüyoruz. Şu şekilde buraya basarak lambalarını açıp kapatabiliyorsunuz ve kontrollerini de buradan yapabiliyorsunuz. Bu bölüme geldiğimiz zaman bu bölümde yine güzel bir tuvaletimiz var. Oldukça geniş bir alana sahip. Sağ ve sol tarafında havlu için yer bırakılmış. Yine Hansgrohe burada batarya tercih edilmiş. Bien eve tercih edilmiş. Hilton lavabomuz bu kısımda. Hemen burada da gömme rezervuarlı bir tuvaletimiz tercih edilmiş. Yine üst tarafında güzel görselli bir nişimiz var. Bu bölüme geldiğimiz zaman bu bölümde de güzel büyük bir oldukça geniş bir duş alanı tercih edilmiş. Hemen duşun çıtalarına bakıyoruz ve siyah çerçeve olduğunu görüyoruz. Burada metal kullanılmış. Bu bölümde de yine şampuanlarımızda koyabileceğiniz bir niş alanında mevcut. Bu bölüme geldiğimiz zaman da burada spor aletlerinin olduğunu görüyoruz. Koşu bandı var burada, bisikletimiz var ve ağırlık çalışabileceğiniz burada bir cihazımız var. Yani spor aletimiz var. Burada
Burada tam karşı tarafında siz burada koşu bandında koşarken karşı bölümde de aynamız var. Buradan kendiniz de görebilirsiniz. Yine aynaya bakarken de aynı zamanda sol tarafımızda da televizyon ünitesi yerimiz var. Bu bölümde de hem sporunuzu yapıp hem de televizyonunuzu izleyebilirsiniz. Böylelikle vakitten de kazanmış olacağınızı düşünüyorum. Tabii eşyalarınızda karşı bölümde bir dolabımız var. Bu da düşünülmüş. Dolabı açtığımız zaman da dolabın içerisinde de yine spor aletlerimizden yoga matı olduğunda görebiliyoruz. Bu da düşünülmüş, bu da satın alınmış. Yani siz buraya geldiğiniz zaman gerçekten de bu villaya hayran kalacaksınız diye düşünüyorum. Gerçi buraya villa demek biraz az kalır. Burası gerçekten de çok güzel yapılmış bir malikane. Tabii şundan da bahsetmek istiyorum. Bu katımızda da yerden ısıtma sistemi var. Yerden ısıtma sisteminde kontrol merkezi bu bölümde yer almış. Hemen şu şekilde açalım ve gösterelim. Sıcak ve soğuk olmak üzere üniteleri var burada. Buradan da yerden ısıtma sisteminde kontrol edebilirsiniz. Karşı bölüme geçerken merdiven altında fazlalık eşyalarınızı depolayabileceğiniz bir alan olduğunu görüyoruz. Hemen sağ tarafında aracımızı tabii biz sizler için buraya park ettik. Aracımızı da burada görüyoruz ve bu kısımda otomatik, yani dışarıdan içeriye girmek istediğinizde şifre girmeniz gerekiyor. Ancak evin içinden dışarıya çıkarken elinizi şu şekilde göstermeniz yeterli oluyor. Bu bölüme geldiğimiz zaman da güzel burada bir otopark yerimiz var. Yani açıkçası buraya 1, 2, 3, 4 tane aracınızı çok rahat bir şekilde park edebilirsiniz. Zaten yukarıda minimum 2 araçlık bir açık otopark göstermiştim size. Ayrıca burada 4 tane daha çok rahatlıkla aracınızı park edebilirsiniz. Tabii bunun yanı sıra eğer ki bir tekneniz varsa, römorklu bir tekneniz varsa ya da örnek veriyorum bisikletiniz olur, ATV'niz olur, motosikletiniz olur. Bunları da bu alana barındırabilirsiniz. Buraya koyabilirsiniz. Buraya baktığımız zaman çok güzel etrafında böyle led sarı ışıklar olduğunu görüyoruz. Ve burada duvarlarda traverten mermer tercih edilmiş. Yani biraz önce de söylemiştim size, oldukça pahalı ürünler. Ve baktığımız zaman evimizin elektrik kontrol merkezi de bu bölümde yer alıyor. Hemen burayı da göstermek istiyorum size. Bu bölümümüze baktığımız zaman da tabii evimiz full elektrikli, donanımlı. Bu yüzden elektrik panelleri de burada yer alıyor. Bunun haricinde size kısaca bir şey söylemek istiyorum. Bu villamız elektriğini kendisi üretiyor. Çatısında güneş enerjisi panelleri var. Yani siz buradaki elektrik tüketimini çok fazla düşünmeyin, dert etmeyin. Çünkü elektriğini kendisi üretiyor. Siz eğer elektrik kullanmıyorsanız da elektriği firmaya satıyor ve sizin daha fazla kullandığınız zamanlarda mahsuplaşıyor. Yani kendi elektriğini de ürettiği için açıkçası elektriklerde de burada olmayacağını düşünüyorum. Panellerimiz de bu bölümde yer alıyor. Burası da sürmeli. Burası kapalı otoparkımızın giriş kısmı. Otoparktan tabii girdiğimiz zaman sağ ve sol tarafında da burada yeşil, güzel yapay görseller kullanılmış. Kapalı otoparka giriş yapmak için de kumandaya basıp otomatik kumanda sistemiyle burada girişte girip aracınızı park edebilirsiniz. Şimdi kısaca yola çıkalım. Buraları görelim. Tabii daha bitmedi. Şimdi bahçemize geçeceğiz. Bahçede çok güzel sürprizler bizi bekliyor. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel full donanımlı bir villamız. Otopark kısmına geldiğimiz zaman hemen otopark kısmında yine sağ ve sol tarafta burada içeride sarıydı. Burada da yeşil. Burada ledler tercih edilmiş. Dış cepheye baktığımız zaman da dış cephemizde yine traverten mermerler kullanıldığını görüyoruz. Şimdi daha fazla sizi heyecanlandırmadan bu muhteşem malikanemizin en güzel bahçe kullanım alanlarını birlikte gezelim. Malikanemizin şu anda bahçesine çıktık. Şimdi bahçesini tanıyacağız. Motor dairesine bakacağız. Havuz motor dairesine bakacağız. Yürüme yolundan yürürken burasının mermer olduğunu görüyoruz, yürüme taşlarının. Ve ortalarında ışıklandırmalar var. Bu bölümde şelalemiz var. Şelalemizin üstünde flamingo var. Ve hemen bu karşı bölümde bir terasımız var. Havuzumuz biliyorsunuz açık ve kapalı olarak da eğer ki açarsanız bu bölüm komple açılıyor. Yani terasımız daha da çok büyüyor ve şezlonglarınızı bu bölüme de tercih edebilirsiniz sağ tarafıma. Şimdi bir alt kota iniyoruz. Alt kotumuza inerken de size bazı detaylardan bahsetmek istiyorum. Burada havuzumuzun motor dairesi var. Hemen kısaca size göstermek istiyorum. Havuzumuzun burada tabii filtre tankları da oldukça büyük burada görüyorsunuz. Hemen sağ ve sol tarafında. Tabii bunlar da Nozmart kullanılmış. Nozmart bunlarda daha kaliteli. Motorlar da aynı şekilde burada Nozmart kullanılmış ve daha büyük motorlar normal özel havuzlara göre. Elektrik kontrol mekanizmasının karşıda olduğunu görüyoruz ve
ayrıca benim dikkatime çeken şu oldu. Genelde özel havuzlu villalarda motor dairelerinde su gider yeri bırakılmıyor. Bırakılmadığı için hani havuzlarda su kaçırdığı zaman da motor dairesine su basabiliyor ve bunlar da çok ciddi rakamlar tutabiliyor. Burada hemen şu şekilde göstereyim. Yerde su gideri de bırakılmış. Yani olası bir su basmalarına karşı, hatta burada şu şekilde görüyorsunuz etrafında eğimleri de verilmiş. Herhangi bir su basmasına karşı da burada motorlara hiçbir şekilde zarar gelmeyeceğini düşünüyorum. Bu bölümümüzde havuzumuzun ısı pompası olduğunu söylemiştim. Havuzunuzu kış aylarında da kullanabilirsiniz. Çünkü kapalı bir havuz. Ancak su soğuk olur tabii. Su soğuk olduğu zaman da bu pompa sayesinde havuzunuzdaki suyu ısıtabilirsiniz. Böyle güzel de bir avantajımız var bu malikanemizde. Şu anda alt kotumuzdaki bahçeye geldik. Bahçeye inerken yine duvarlarda doğal taşlar kullanıldığını görüyoruz traverten. Üst taraflarına baktığımız zaman da burada çok güzel bir mağara ve manzara görüyoruz. Bu kısımda ilk başladığımız yere geldik açıkçası. İlk çekimi burada yapmıştık. Burada bir kamerayı alanımız var. Kamerayı alanımız da şelalenin hemen önünde yer alıyor. Burada doğal bir şelalemiz var. Bu şelalemiz üst katlı, en yukarıdan başlıyor. En alttaki bahçeye kadar devam ediyor. Buradaki kamerayı alanımızın etrafında burada su göllenmiş vaziyette ve şu anda köpükler var burada. Bunun nedeni ise burada bir ilaçlama yapıldı biz geldiğimiz zaman. O yüzden biz de çekim yaparken mecbur bunu açmak zorunda kaldık. Çünkü size güzel bir görüntü izletelim diye. Bundan dolayı ilaçlı olduğu için biraz köpürme yaptı. Bunun için de kusura bakmayın. Ancak tabii siz buraya geldiğinizde burası gayet normale dönmüş olacak ve çok güzel bir görüntü olacak burada. Yine karşı tarafa baktığımız zaman da karşımda leylek var. Bu kısımda da küçük bir flamingo var. Karşı bölümümüze geçerken burada suyun üzerinden geçiyoruz. Küçük bir köprümüz var bu kısımda. Karşı tarafımda da eğer ki küçük bir çocuğunuz varsa ya da misafiriniz olur ya da torununuz olabilir, belki çocuğunuz olabilir. Burada da sizinle birlikte vakit geçirebilir. Yani siz karşıda otururken bu kısımda da vakit geçirebilir. Çocuk oyun parkımız da var ve karşıda da taktiravellimiz var. Bahçemizin içerisinde de çok güzel şık aydınlatma lambalarımız da bu bölümde tercih edilmiş ve şunları da göstermek istiyorum. Burada drenaj sistemi var. Yani bahçede fazla bir su olduğu zaman bunların tahliye edilmesi gerekiyor. Bunlar için de belli yerlerde su gider yerleri bırakılmış. Bu bölümümüze baktığımız zaman da bahçemizin içerisinde tabii üst kısımda da palmiye ağacımız vardı. Burada bol bol palmiye ağacı da kullanılmış. Tabii bunlar da birer maliyet biliyorsunuz. Mesela şu karşı tarafında 3 tane yan yana palmiye ağacımız var. Yine karşı tarafında 3, bu kısımda da 3, toplamda burada 3, 6, burası 8. 8 tane palmiye ağacımız var. Tabii karşıda şelaleyi şu an sizler için açtırdım ve şelalenin de şu an çok güzel görüntüsü olduğunu hatta şöyle gösterelim. Şelalemizi de burada görüyorsunuz. Yukarıdan başlıyor. Buraya kadar geliyor. Buradan da aşağıya doğru devam ediyor şelalemiz. Bu kısımda da böyle güzel kuzular yapmışlar. Yani açıkçası çocuğunuz varsa da gerçekten bu bölümün çok güzel düşünüldüğünü düşünüyorum. Çok da şık bir yer olmuş. Burada toplamda biliyorsunuz 1200 metrekare bahçemiz vardı. Bu bahçemizin içerisinde de maşallah yok. Yani bahçemiz gerçekten de çok güzel bir şekilde değerlendirildiğini düşünüyorum. Şu anda 3. kotumuzdaki bahçeye geldik. Evimiz şu anda en yukarıda kaldı. Yani malikanemiz diyeyim daha doğrusu. Bu sol tarafında bir leyleğimiz var. Burada atımız var. Yine burada palmiye ağaçlarımız var. Palmiye ağaçlarımızın etrafında da çakıl taşları tercih edilmiş. Altında Volvo ışıklandırmalar tercih edilmiş. Bu bölümde bir tane daha kamerayı alanımız var. Hemen bu bölümdeki kamerayı alanını da size göstermek istiyorum. Buradaki kamerayı alanımıza geldiğimiz zaman da yine burada bir şelale olduğunu görüyoruz. Havuzun olduğu yerden başlıyor. Buraya kadar bir şelalemiz var. Şurada da bir tane keçimiz var. Onu da gösterelim hemen. Bu kısımda da bir tane keçimiz var. Yani gerçekten de çocuklarınız için de buranın çok güzel düşünülmüş olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel bir malikaneye gezdik. Bu malikaneye sahip olmak için açıklamalar ve yorumlar kısmındaki linke ulaşıp fiyatını öğrenebilir ve bizimle randevu yapabilirsiniz. Bizi arayıp randevu yaptıktan sonra buraya gelip birlikte görebiliriz. Kanalımızı takip ediyorsanız videolarımızı sevdiklerinize paylaşmayı ve bu tür videolar istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Sizler için ekibimizle birlikte güzel görüntülerle, güzel villalarla hep karşınızda olmak için çalışıyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.